Forbes dergisinin muhteşem bir listesi var. Dünyadaki en güçlü insanları seçiyorlar. Bu isimleri seçerken aldıkları kararların dünyayı etkisinden tutun da gelecekteki potansiyellerine kadar her şeyi göz önünde bulunduruyorlar. Bu listedeki bir numaralı isim, yani dünyanın en güçlü adamı, 6-7 yıl boyunca aynı isimdi: Vladimir Putin. Ama o tahttan artık devrildi. Dünyanın en güçlü adamı artık Vladimir Putin değil. Gelin listeye beraber bakalım. Bu listede ilk 100 içinde Türkiye'den sadece bir kişi var. Tahmin etmesi hiç zor değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. sırada. Listenin tepesine tırmanalım. 3. sırada Donald Trump var. Onun hemen üstünde Vladimir Putin tahtın ortağı olarak duruyor. Ve dünyanın en tepesinde, gezegenin tahtında oturan isimse Xi Jinping. Onun birçok sıfatı var. Çin Komünist Partisi Genel Başkanı, Merkez Askeri Komisyon Lideri, ana lider ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Onun hayatı her zaman bu kadar ünvanlarla dolu şaşalı değildi. Sürgün edildiği yıllar da oldu. Ağır işlerde çalışıp hakkını alamadığı da oldu. Hatta hayatta kalabilmek için bir mağarada yaşadığı bile oldu. İşte o mağaradaki çocuk artık dünyanın en tepesinde. Ayrıca biraz önce söylemeyi unuttum. Pardon. Xi Jinping'in artık bir ünvanı daha var. Face Off'un ilk konuğu. ...1927'de Çin Milliyetçi Partisi ülkedeki komünistleri temizlemeye başlamıştı. Çok geçmeden yaşananlar bütün Çin'i etkileyen bir iç savaşa dönüştü. 7 sene içinde milliyetçiler büyük aşama kaydetmiş ve zafere çok yaklaşmıştı. Komünist gruplar bu şehirde sıkışıp kalmışlardı. Etrafları milliyetçiler tarafından çevrilmişti. Onlar için artık yolun sonu görünüyordu. Sayıları yaklaşık 100.000'di. Yiyecekleri ve suları kalmamıştı. Etraflarındaki orduyu yenecek güçleri yoktu. Daha da önemlisi, umutları tükenmişti. Buradaki komünistlere 3 kişi liderlik ediyordu: Mao Zedong, Zhou Enlai ve Xi Zongsun. Mao Zedong kararını vermişti. Son güçleriyle bir atak yapıp etraflarındaki ablukayı yardılar ve yürümeye başladılar. Bu yürüyüş bir yıldan fazla sürdü. Fark edilmemek için genellikle dağlık bölgelerden gittiler. 370 günün sonunda 9.000 kilometre yürüyüp Şanşi'ye kadar geldiler. 100.000 kişi başladıkları bu yürüyüşü sadece 8.000 kişi tamamlamışlardı. Çin'in geçmişi, bugünü ve geleceği ve hatta sizin de bugününüz ve sizin de geleceğiniz ve hatta şu anda yaşadığınız her şey işte bu yürüyüşle şekillendi. Mao Zedong uzun yürüyüşte askeri dehasını tüm dünyaya göstermişti. Komünistlerin Çin tarihinden silinmesine şu kadarcık kalmışken onları yeniden oyunun içine dahil etmişti. 1945'te Çin Komünist Partisi'nin mutlak lideri oldu. 4 yıl sonra Çin'de bir devrim yaptı ve yeni bir ülke kurdu: Çin Halk Cumhuriyeti'ni. Mao'nun gücü artık tartışılamazdı. Aslında partinin yasalarına göre Çin'i 6 kişiyle birlikte yönetmesi gerekiyordu. Ama güç zehirlenmesi işte böyle bir şey. En küçük yetkiyi bile kimseyle paylaşmak istemedi. Maoizm daha Mao yaşarken ortaya çıkmıştı. Ülkedeki bütün atamalar liyakatsiz bir şekilde yapılıyordu. Mao'ya yakın olanlar üst rütbelere çıkarken onun fikirlerine karşı çıkanlar hainlikle suçlanıyordu. Ülkedeki hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Yolunda gitmemeyi bırakın, dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri tam da Mao döneminde Çin'in başına geldi. Kuraklık, kötü hava şartları ve Mao Zedong'un yanlış politikaları yüzünden Çin'de kıtlık bile başladı. İnsanların yiyecek hiçbir şey yoktu. Fare, yılan ya da yırtıcı hayvanları bile yemeye başlamışlardı. Onlar da bitince insanlar insanları bile yedi. Yamyamlık bile başlamıştı. Büyük Çin kıtlığı yüzünden 36 milyon insan doğrudan hayatını kaybetti. 15 milyon insan yetersiz beslenmeden dolayı erken ölüm yaşadı. Kıtlık yüzünden 40 milyon yeni bebek dünyaya gelemedi. Demir çelik yüzünden tarımdan vazgeçmenin maliyeti Çin'de 91 milyon insan hayatı olmuştu. Yaşanan her şeye rağmen Mao Zedong gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü sessiz kalan herkesi bir şekilde ödüllendiriyor ve sesini çıkaran herkesi de cezalandırıyordu. Bu durum Mao Zedong'un hayatı boyunca devam etti. Hayatı boyunca iktidarı kimseyle paylaşmadı. Ödül ve ceza sistemi Mao Zedong ölene kadar devam etti. Bunun en güzel örneğini yine uzun yürüyüşten verelim. Bu geri çekilmeye liderlik eden 3 kişi vardı. Mao zaten mutlak lider, onu geçelim. Zhou Enlai sesini çıkarmayanlardandı ve ödülünü aldı. Başbakan oldu. Diğer lider Xi Zongsun sesini çıkaranlardandı. Tabii ki cezalandırıldı. Hainlikle yargılandı ve bütün yetkileri elinden alındı.
Xi Zongsun, Xi Jinping'in babasıydı. Bütün bunlar yaşanırken o daha bir çocuktu. Babasını hain yazılı pankartla sokaklarda yürüten Çin Komünist Partisi'nin başına geleceğini o tarihlerde tahmin bile etmiyordu. Xi Jinping'in eski hayatı şimdiki gibi şaşalı değildi. Dediğim gibi babası hainlikle suçlanmıştı ve tırnak içinde bir hainin oğlunun başına neler gelebileceğini tahmin edersiniz. Mesela Xi'nin kız kardeşi yaşadığı zorbalıklara daha fazla dayanamayıp intihar etmişti. Ama Xi kardeşi gibi yapmadı. Onun karakteri yas tutmaya pek müsait değildi. Bu adam öyle oturup ağlayacak, yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece 6 babayı öldürmüş. Babasına yaptıkları her şeye rağmen Komünist Parti'nin bir üyesi oldu. Şimdi bütün hikayeye bakınca acaba Komünist Parti'yi çok sevdiğinden mi bunu yaptı, yoksa intikam almak istediğinden mi yaptı? Gerçekten kestiremiyorum. Ama sonuç olarak partinin ateşli bir çalışanı olmuştu. Uğradığı zorbalıklar yüzünden Pekin'de daha fazla kalamadı. Çünkü orada bir sürü elit aile vardı ve onlar da kendi çocuklarını partinin yönetimi için hazırlıyordu. Xi'nin onlarla rekabet etmesi mümkün değildi. Köylülerin daha çok olduğu gelişmemiş bir eyalete gitti. Sırasıyla önce Hebei'de biraz kaldı. Burada biraz popülerlik kazandı. Daha sonra Fujian'a geçti. Burada valilik yaptı. Daha sonra Şangay'a geçti. Burada gelebileceği en yüksek rütbeye ulaştı. Partinin genel sekreteri oldu. Bu sıfatlar ne kadar büyük olursa olsun onu Pekin'e götüren şey aslında başarıları değildi. Köylüler Xi Jinping'i çok sevmişlerdi. Pekin'deki siyasiler köylülerin halinden anlamıyordu. Onların sorunlarını bilmiyordu. Xi Jinping onlara kendini bir köylü olarak tanıtmıştı. Görev yaptığı her şehirde yolsuzluk sorununu çözmüştü. Onun yaptığı her şeyi köylüler birbirine anlatmıştı. Xi Jinping artık görev almadığı köylerde bile çok seviliyordu. 2012'ye geldiğimizde Xi Jinping devlet başkanı oldu. O tarihten beri Çin'i o yönetiyor. Aslında yönetememesi gerekiyordu. Çin Komünist Partisi'nin yasalarına göre bir kişi en fazla 2 dönem yönetebilir. Ama onun için bu kural rafa kaldırıldı. Çin'in mutlak lideri haline geldi. Büyük resme şöyle bir bakarsak daha da uzun yıllar Çin'i o yönetecek gibi görünüyor. Çünkü o Çin halkına bir rüya vaat etti. Büyük Çin rüyası. Göreve gelirken Çin halkına şöyle demişti: Çin ulusunun büyük canlanmasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu rüyayı Çin'e yaşatmaya başladı bile. İlk iş olarak Güney Çin Denizi'ni gözüne kestirdi. Daha önce sınırları çizmiştim. Bir daha anlatıp tekrara düşmek istemiyorum. Yeni gelenler için videoyu kartlara bıraktım. Oradan izleyebilirsiniz. Sonuç olarak Güney Çin Denizi doğalgaz yataklarıyla, tonlarca balığıyla ve ticaret güzergahının tam ortasında olmasıyla dünyanın en önemli denizlerinden birisi. Xi önderliğindeki Çin buradaki ülkelerin hakkını gasp ediyor. Diğer ülkelere ait küçük gemilerin balıkçılık yapmalarına bile izin vermiyorlar. Çin rüyasının bir sonraki hedefi tüm ticareti yönetmekti. Xi bunun için tarihi İpek yolunu yeniden canlandırdı ve tek kuşak tek yol projesini başlattı. Çin'den Hollanda'ya kadar uzanan bu ticaret güzergahı Çin'in en büyük hayallerinden birisiydi. Çin bu projeyle hem ticareti yönetiyor hem de bu güzergahın geçtiği tüm ülkelere limanlar, hava yolları, demir yolları ve otoyollar yaparak Çinli inşaat firmalarına da kazandırıyor. Çin'in neredeyse yatırım yapmadığı hiçbir ülke yok. Afrika'nın tamamında varlar. Hatta Afrika'yı fethettiler desek yeridir. Ulaşım, enerji, madencilik, hatta gayrimenkul. Afrika'nın tamamında her sektörde bir Çinli şirket bulmak mümkün. Etiyopya'da birkaç milyon dolarlık ayakkabı fabrikaları da var. Nijerya'da 6 milyar dolarlık bir barajları da. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Küçük ya da büyük fark etmez. Çin Afrika'nın her yerinde ve Afrika'nın her sektöründe var. Çin rüyası demiştik. Xi'nin Çin halkına göstermek istediği en büyük rüya Tayvan'ın geri alınması. Xi Jinping'in bu konudaki görüşü kesin ve direkt kendisinin söylediği cümle şöyle: gerekirse güç kullanarak Tayvan'la yeniden birleşeceğiz. Xi'nin bu kadar güçlü olmasının tek sebebi tabii ki rüyalar değil, gerçekler de var. İktidara geldiğinden beri Çin ekonomisi tam 4 kat büyüdü. Ortalama bir Çin vatandaşının geliri 2 kat arttı. Ama bunların yanında askeri harcamalar da tam 2 katına çıktı. Bu da zaten Xi'nin en karanlık tarafı. Onun döneminde Çin hiç olmadığı kadar militarist bir ülke haline geldi. Ülkesindeki özgürlükleri kısıtladı. Çin'deki herkes adım adım kameralarla takip ediliyor. Herkesin bir puanı var. Bu konuyu tek başına bir video halinde anlatacağım için şimdilik bahsetmeyeceğim. Ama sizi hikayenin en karanlık yerine götürebilirim. Sincan Özerk bölgesine. Buradaki halk Türk ve Müslüman. Buradaki her şey Pekin'e değil İstanbul'a benziyor. Buradaki Türk halkı sistematik olarak zulme uğruyor. Mesela buradaki camiler eskiden böyle görünüyordu.
Çin hükümeti bu camileri Çin mimarisine uymadığı için yıktı ve yerine böyle görünen camiler inşa etti. Sincan'daki Türkler hiçbir suçları olmamasına rağmen toplama kampına götürülüyor. Yeniden eğitim olarak adlandırılan bu yerlerde Çinli olmaya zorlanıyorlar. Kadınlar içinse durum daha da korkunç. Kocaları toplama kampına alındıktan sonra onların evine Çinli erkekler gönderiliyor ve zorla bu adamlarla aynı evde yaşatılıyorlar. Buradaki Türklerin dilleri engelleniyor. Dinlerini özgürce yaşamaları engelleniyor. Hatta yaşamaları bile engelleniyor ve gün geçtikçe Çin'deki Türkler için her şey daha da kötüye gidiyor. Xi Jinping Mao'dan sonra Çin'e gelmiş en güçlü lider. Ona karşı gelen parti üyelerini yolsuzlukla suçlayıp koltuğunu daha da sağlamlaştırdı. Selefi Mao Zedong hayatını kaybedene kadar koltuğunu korumaya başarmıştı. Bakalım Xi Jinping bunu başarabilecek mi?